Mumya kelimesi katran anlamına gelen Farsça ve Arapçada ortak olan mumya kelimesinden türetilmiştir. Çünkü eski Araplar başlangıçta eski mezarlardan çıkarılan garip bir şekilde sarılmış vücutların yapışkan siyah maddeyle kaplı olduğunu düşündüler ve bu adı koydular. Bununla birlikte eski Mısırlılar yalnızca ölen insanlarını da değil aynı zamanda milyonlarca hayvanı da mumyaladılar. Tanrılara yapılan kurbanlardan dolayı hem hayvan çeşitliliği hem de hayvan ticareti oldukça yüksekti. Bunu karşılayabilmek için koca çiftlikler, büyük bir iş gücü ve devasa bir ticaret ağı kurdular. Sadece mumyalanan hayvan sayısı bile 70 milyondan fazlaydı. Bugünkü videoda bu mumyalardan bazılarına ve arkasındaki nedenlere bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Timsah mumyaları. Eski Mısırlılar timsah tanrısı Sobek'in tezahürü olarak timsahlara saygı duyuyorlardı ve yüzlercesini öldükten sonra mumyaladılar. Mumyalanmış timsahlar için ülke çapında arz talep durumu vardı. Yani sıradan vatandaşlar da tanrılara adaklarda bulunmak için bu ve bunun gibi hayvan mumyalarını satın alıyorlardı. Bu yüzden on binlerce timsah yetiştirildi, esaret altına tutuldu, öldürüldü ve tanrılara kurban olarak ustalıkla mumyalandı. Arkeologlar ayrıca tehlikeli de olsa timsahların eğlence amaçlı olarak da öldürüldüklerini doğruladılar. Fransa Lyon'daki araştırmacılar sanal otopsi yardımıyla büyük bir kafatası kırığı ve bu olayların doğruluğunu destekleyecek birçok keşifte bulundular. Aslan mumyaları. Aslanlar vahşi doğadaki en zorlu avcı ve sonsuz bir tehlike olarak kabul edildikleri için eski Mısır'da güçlü bir statüye ve saygıya sahipti. Hükümdarlığının ilk 10 yılında en az 102 aslan öldüren 3. Amenhotep de dahil olmak üzere firavunların kendi üstünlüklerini göstermek için aslan avı seferlerine katıldıkları bilinen bir gerçektir. Yakın zamana kadar Mısır bilimciler yalnızca bir aslan mumyası ortaya çıkarabilmişlerdi. Bu da pek çok kişinin gerçekten aslan mumyaları nadir mi değil mi diye sorgulamasına ve araştırmaların odağı haline gelmesine neden oldu. Kasım 2019'da Sakarya'daki kazı bölgesindeki bir ekip 5 aslan mumyası daha keşfettiklerini açıkladı. Mumyalanmış yavruların öldükleri sırada yaklaşık 8 aylık olduklarına ve yaklaşık 1 metre boyunda olduklarına inanılıyor. Yılanlar ve sürüngenler de dahil olmak üzere kedilerin ve diğer mumyalanmış hayvanların çok çeşitli ahşap ve bronz heykelleriyle birlikte ortaya çıkarıldılar. Eserler Mısır'ın 26. hanedanlığına yani M.Ö. 664-525 yılları arasına tarihleniyor. Milyonlarca ibis mumyası. Öncelikle ibisi bilmeyenler için kısaca tanıtayım. Aynak adı verilen kuşlar bizim kelaynok olarak bildiğimiz kuş türünün yakın akrabalarındandır. Daha çok Afrika'nın Orta Sahra bölümünde yaşarlar. İşte bu türe eski Mısır'da ibis adı verilir ve kutsal sayılırdı. İbis kültü Roma ve Ptolemaios dönemlerinde yaygınlaştı. Bilgelik tanrısı Tut'a kurban olarak adanırdı. 2015'te yapılan karbon tarihleme araştırması Mısır ibis mumyalarının tamamının M.Ö. 450 ile 250 arasındaki dönemde yapıldığını ortaya çıkardı. Sakkara bölgesi tek başına bu mumyalardan yaklaşık 500 bin tanesini içerir. Tahminlere göre her yıl 10 bin ibis kurban edilerek mumyalanmış. Tuna El Gebel'in yeraltı mezarlarında ise tam 4 milyon ibis mumyası ortaya çıkarıldı. İbisin mumyalanması iç organ çıkarma ve kurutmayı da içeriyordu. Genel olarak kuşun boynu ve başı geriye doğru bükülür ve vücuda geri bastırılırdı. Daha sonra katrana batırılır ve son olarak ketene sıkıca sarılırdı. Tören amaçları yerine getirildikten sonra mumyalanmış bedenler kil çömleklere, tahta tabutlara ve lahitlere yerleştiriliyordu. Önemli sayıda mumyalanmış iblisin bulunması bu kuşların seri üretiminin de yapıldığının bir göstergesiydi. Sayısız kedi mumyası. Mısırlılar kesinlikle kedi insanlardı. Evcil kediler genellikle büyük miktarlarda dini kurban olarak mumyalanır ve savaş tanrıçası Bastet'i temsil ettikleri iddia edilirdi. Bastet kültü Ptolemaios döneminde öncelikle Beni Hasan ve Teveş çevresine yaygınlaştı. Sakkara yeraltı mezarlarında da binlerce kedi mumyası bulundu. Yalnızca kurban etmek amacıyla yetiştirilen kediler tipik olarak boyunlarının kırılması ve boğularak öldürüldü. Mumyalama sırasında vücutları kurumaya bırakılır ve daha sonra toprak, çamur veya başka tür bir paketleme malzemesiyle paketlenirdi. Genellikle uzuvları vücutlarının yanında katlanmış şekilde oturma pozisyonuna getirilirdi. Kedilerin mumyalanmasının ilk günlerinde mumyalar genellikle küçük bronz veya ahşap lahitlere yerleştirildi. Bu kurban malzemesi ticaretinin en pahalı olanlarında ise mumyalar genellikle siyah boyayla boyanır, obsidyen,
kaya kristali ve renkli cam parçalarıyla yüz hatları süslenirdi. Arkeologlar ayrıca yetişkin kedinin içine gömülmüş küçük kedi yavruları veya fetüslerin cesetlerini içeren birkaç kedi mumyası da buldular. Bu uygulama sanırım ticari bir kaygıyla çeşitliliği artırmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Sakkara'nın mumyalanmış kobraları. Kobra yılanları geç Mısır döneminden Mısır'ın Roma dönemine kadar Tanrı Amun'un kutsal hayvanlarından biri olarak kabul edildi. Ayrıca derilerini değiştirme yetenekleri nedeniyle yenilenme ve yeniden doğuşla ilişkilendirildiler. Birçok yılan mumyası ketene sarıldı ve güzel tasarlanmış bronz kaplara yerleştirildi. Türbelerde ve mezarlıklarda Amun'a kurban edildi. Bilinen mezarlıklardan biri olan Amara West, özellikle yılanların kurban edilmesi için yapılmış bir tapınak içeriyordu. Mumyalanmamış olmasına rağmen bu mezarlıkta muhtemelen bir Nubya yılan kültüyle bağlantılı olabilecek yüzlerce piton iskeleti bulundu. Sakkara'daki arkeolojik kazılar sıkı demetlere sarılmış Mısır kobralarını içeren birkaç mumyayı da ortaya çıkardı. Araştırmacılar 3 boyutlu taramalar yardımıyla kobralarda omurilik kırıklarını fark ettiler. Bu da yılanların kuyruklarından tutulup kafalarının yere çarptırılarak öldürüldüğü anlamına geliyordu. Eski Mısırlılar buna kırbaçlama prosedürü diyorlardı. Kobralar o kadar iyi korunmuştu ki araştırmacılar önemli böbrek hasarlarını bile doğrulayabildiler. Bu da bu sürüngenlerin muhtemelen ölüm anında susuz kaldıklarını ve dolayısıyla hayvanların bulunduğu kötü şartları gösteriyordu. Çenelerin içine konulan reçine bile tespit edilebiliyordu. Bunu yılanların öbür dünyada konuşabilmeleri, yemek yiyebilmeleri ve nefes alabilmeleri için ağızlarını açık tutmak amaçlı yapıldığına inanılıyor. Mumyalanmış babunlar. Babunların ay ve bilgelik tanrısı olan Thoth'u temsil etmesi babunlar için çok yüksek bir onur olarak görülürdü. İnsan mumya benzerlerinin önemli organlarını içeren cenaze kavanozları üzerindeki babun tasvirleri memelilerin muazzam dini ve kültürel öneminin bir kanıtıdır. Babunlar tapınaklarda büyük miktarlarda yetiştirilirdi. Ancak bugüne kadar ortaya çıkarılan babun mumyalarının sayısı henüz kediler ve ibislerde gördüğümüz kadar çok değildir. Hemen hemen tüm babunlar alçı kullanılarak mumyalanmış ve ardından tahta sandıklara gömülmüştü. Bugüne kadar ortaya çıkarılan babun mumyaları yalnızca mumyalama ve dini kurban etme amacıyla yetiştirildiklerini kanıtlıyor. Bulunan babunların hiçbiri doğal sebeplerden ölmemişti ve neredeyse tamamı ciddi kırıklar, yetersiz beslenme ve ciddi D vitamini eksikliğine sahipti. Gübre böceklerin mumyaları. Kasım 2018'de Mısır'daki arkeologlar inanılmaz derecede nadir bir gübre böceği mumyası koleksiyonuna rastladılar. Bulguları ayrıca daha önce keşfedilmemiş bir 5. haneden mezarı da içeriyordu. Gübre böceği mumyaları, Kahire'nin güneyindeki Kral Userkaf'ın piramit kompleksinin sınırında yer alan 7 mezara yayılmış başka eserlerle birlikte bulundu. Mısır Eski Eserler Bakanlığı'na göre çığır açan keşif, kumaştan yapılmış oldukça önemli 2 gübre böceği mumyasını da içeriyordu. Kireç taşınan bir lahitin içinde o kadar güzel dekore edilmiş ve tonozlu bir kapak vardı ki mükemmel durumu tüm ekibi hayrete düşürdü. Nispeten küçük başka bir lahitin içinde inanılmaz derecede iyi korunmuş gübre böceği mumyalarından oluşan bir başka koleksiyon daha keşfedildi. Mumyalanmış boğalar. Apis boğa kültü M.Ö. 800 gibi erken bir tarihte ortaya çıktı. Antik Mısır'ın tüm hayvan kültleri arasında ilk ve en önemlisi olan Apis boğa kültü, yaratıcı tanrılar Osiris ve Ptah'ı temsil ettiği için boğanın güç, kuvvet ve bereket sembolü olduğuna inanırdı. Nihai mumyalanmaları bu hayvanlara günlük saygı gösterilmesinde çok önemli bir rol oynadı. Boğa hayattayken yaşamı boyunca lüks bir şekilde bakılır ve kendine özgü bir tapınağa yerleştirilirdi. Rahipler Apis boğasının iki farklı yaratılış tanrısı arasında bir etkileşim aracı olduğunu varsaydılar. Öyle ki boğanın faaliyetleri ve jestleri titizlikle gözlemlendi. Genellikle kehanet amaçlı ona danışırlardı. Apis boğalarının 28 yaşına gelmedikçe doğal bir şekilde ölmelerine izin verilirdi. Aksi takdirde 28 yaşında kurban edilirlerdi. Apis boğasının ölümünden sonra tüm ulus yas tutardı. Karmaşık cenaze yönergelerinin eşlik ettiği abartılı bir cenaze töreni sağlanırdı. Boyutları nedeniyle mumyalama süreci karmaşık ve uzundu. Tarikatın merkezi Memphis'te muazzam mumyalama masaları keşfedildi. Bu masalar güzel bir şekilde oyulmuştu ve direnç kanallarına sahipti. Boğanın vücudu natron tuzları kullanılarak kurutulur ve sonunda birkaç kat kumaşa sarılmadan önce kumla doldurulurdu. Boğanın özelliklerini koruması için son bir dokunuş olarak sentetik gözler ve estetik bir seramik kafa eklenirdi. Mısır Kraliçesi'nin evcil ceylanı. Şimdiye kadar bulunan en ilgi çekici hayvan mumyalarından biri bir Mısır Kraliçesi'nin evcil ceylanıydı. Güzel bir şekilde korunmuş olan ceylan, eski kraliyet ailesinin diğer herhangi bir üyesiyle hemen hemen aynı abartılı muamele ile ebedi ahirete hazırlandı. Kraliçesi M.Ö. 945'te ölene kadar iyice bakıldı, korundu ve sonunda el yapımı mavi süslemeli ketine sarılarak ahşap bir tabuta yerleştirildi. Pek çok tarihçi ceylanın muhtemelen M.Ö.
1070-945 yılları arasında yaşamış olan Mısır kraliçesi Isetemkeb'e ait olduğuna inanıyor. Şimdi ise Kahire'deki Mısır Müzesi'nde bulunuyor. Tam bir sanat eseri olan bu tabutun hem içi hem de dışı kalın bir kaymak taşı sıva tabakasıyla kaplanmıştır. Dışı siyah boya ile kaplanmış, içi ise tamamen beyaza boyanmıştı. Ceylan'ın ölümünden sonra iç organları tekrar vücuduna yerleştirildi ve orijinal şeklini koruması için ince kumla dolduruldu. Bir firavunun av köpeği. Krallar Vadisi'nde bulunan inanılmaz keşiflerden biri, uzun zaman önce sargılara düşmüş bir firavunun av köpeğiydi. Köpeğe hayattayken çok iyi bakılmıştı. Büyük olasılıkla lüks içinde uyuyordu. Köpek ölümünden sonra Krallar Vadisi'nde özenle hazırlanmış mezarına koyuldu. Eski Mısır'da köpeklere bugünkü muamelenin hemen hemen aynısı yapıldı. Evcil hayvan, çoban, bekçi ve hatta polis köpeği olarak kullanıldılar. En yaygın olarak Basenji, Greyhound ve Saluki olmak üzere pek çok köpek ırkı mevcuttu. En eski hanedanlardan itibaren Mısırlılar en dikkate değer olana Anubis olan çok sayıda çakal tanrısına tapıyorlardı. Genellikle bir köpek ya da bir insan tarafından yönetilen bir köpek olarak tasvir edilmiştir. Tarihsel olarak Anubis yaratığı bir çakal olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte yeniden doğuşu ve ölümden sonraki yaşamı simgeleyen siyah rengi çakallarda pek yaygın değildir ve bu yüzden vahşi bir köpeği de temsil ediyor olabilirdi. Çakallar ve köpekler genellikle mezarların kenarlarında dolaştığı için eski Mısırlılar bu durumu ölülerin koruyucusu olarak değerlendirmiş olabilirler. Başka tarihi videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın.